Gözleri çıksın. Yedilesene. Evet hanımlar, harika bir yelek modeli anlatıyorum. Çok kolay. İlk defa bu şekilde üçlü toplam önde 11 arkada 11 şekilde Zara yeleği modeli anlattım. Çok basit bir birleştirme tekniği, zincir tekniği kullanarak anlattım. Ve yandan bağcıklı, bu bağcığı da farklı bir teknikle ördüm. Tabii içini temizlemedim çünkü ben bunu söküp hırkaya çevireceğim. Hırka olarak anlatacağım sizlere inşallah. Bakın bunları böyle söküyorsunuz, açıyorsunuz. Bu şekilde çok güzel bir yelek modeli oldu. Gerçekten çok basit. Her yaş grubuna göre yapabiliyorsunuz. Zaten bunu yani bedensiz bir yelek modeli oldu. Bu yelek rahatlıkla işte 2 yaş, 3 yaş çocukları olur. 1 yaş bebekleri birazcık büyük olabilir ama Tosun gibi bebekler olursa tabii ki olur. Neden olmasın? Şimdi bakın motifin eni 8 santim, eni boyu hepsi 8 santim hanımlar. Motifleri büyüterek kendinize göre yapabilirsiniz. Motif sayısını artırarak da kendinize göre yapabilirsiniz. Ama bence bu mantıktan gidin. Motifi biraz büyütün. Ya işte 40 beden, 42 beden, 44 beden, yani motif sırasını büyüterek bedeninize göre yapabilirsiniz. Neden olmasın? Tabii kullandığınız tığ numarası da çok önemli. Şöyle göstereyim. 2,5 milim tığ kullandım ben ama 3 milim tığ kullanabilirsiniz. 3 milim tığ kullanırsanız yelek modeli çok büyük düşer. Tabi daha küçük düşürmek istiyorsanız 2 milim tığ kullanın. Bir tık ince tığ iplerden kullanın. Benim ipim biraz kalın olduğu için modelin büyük düştü. Antibilik özellikli iplerden kullanın mutlaka. Bakın bu şekilde her türlü antipilik iplerin gideri var. Her şey olur hanımlar. Ama başka iplerden de yapabilirsiniz. Neden olmasın? Ve unuttum, reklamdır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlar mutlaka yorum yapsın. Mutlaka dönüş yapıyorum. Takıldığınız yer olursa yorumlarda belirtiniz lütfen. Şimdi tekrardan başlayalım. Evet hanımlar, önce 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Şimdi birinci zincirden tel aldım, direkt çıktım. 2 zincir çekiyorum. Toplam 12 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi hemen birit noktasından birleştiriyorum ve keselim. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Bu ipleri de böyle içinden saklayacağız. 1-2 zincir çekiyoruz. Bakın aynı noktaya batıyorum. Yarım bir tel aldım. Bakın şu 2 tane teli çıktım. 2. Şimdi tekrar 2 teli çektim. 3 4. Bir trabzanın birit noktasının toplam yarım çıkmış trabzanlar yapıyoruz. Ve hepsini bir çıkıp kilitledim. Ve 1-2 zincir çekiyorum. Şimdi geldim.
hemen yanına yarım çıktım. 1 2 3 4 kilitledim. 1 2 zincir. Şimdi aynı şekilde toplam 12 tane yaprak olacak şekilde ayarlıyoruz. Zaten burayı 12 tane yaptık. Toplam 12 tane de yaprak olacak hanımlar. 1 2. Bakın. Yavaş yavaş yapıyoruz. Pardon, 3 tane yapmışım. 4. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, son yaprağı yapıyorum. Evet, bakın. Buradaki bilet noktasından girdim. Direkt çıkış yapıyorum ve bitirdim. Mutlaka sayın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eksik çıkmasın yapraklar. Şimdi farklı renkten köşelerini döneceğim. Bakın, boşluk olan kısımlardan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlayalım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Burası köşe. Şimdi 1 2 3 1 2 3 Şimdi 1 2 köşe. Bakın. İkinci köşeyi yaptık. Bu birinci köşe, ikinci köşe. Birinci köşenin sağ tarafını yaptık. Bitirirken sol tarafını yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi üçüncü köşeye geldik. İki zincir çektim ve evet, devam ediyorum.
Evet. Şimdi üçüncü, pardon, 1 2 3 4 sonuncu köşeyi yapıyoruz. 2 zincir. Bakın. Evet. Şimdi birinci köşenin sol tarafını yapacağız. Geldik aynı noktaya, başladığımız noktaya. 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve 2 zincir. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Minik motifleri bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Motifi isterseniz de büyütebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı teknikle motifleri uyguladık. Bu şekilde motiflerimiz. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi hanımlar bu şekilde toplam 22 tane motif yapacağız. Bakın bu şekilde birleştireceğiz. 9 tane motif ve omuzlara da birer tane ekleyerek toplam 11 ön 11 arka motif yapacağız. Şimdi önce daha büyük yaş grubu yelek yapmak isteyenler varsa bir sıra daha motif giderek büyütebilir. Yani bu 3 tane motiften ben rahatlıkla 1-2 yaş için bu ölçüde yelek çıkartabiliyorum. Ama daha büyük yaş grubu yapmak istiyorsanız dilerseniz 4 motif bu şekilde bakın yaptığımda neredeyse yetişkin boy böyle küçük motiflerden böyle yaptığımız zaman hatta bir sıra daha böyle 4 bakın hem boyuna 4 hem enine 4 ve omuza da bu şekilde motif eklersek bayağı bir büyük yelek düşürmüş oluyoruz. Ama üçlü motiften yapmak istiyorsanız bir sıra daha fazla giderek de yeleği büyütebilirsiniz. Zaten bu ölçü rahatlıkla 1-2 yaş, 2,5 yaşa kadar bebeklere olur. Şimdi öncelikle bu motifleri birbirine ekleyeceğiz. Zaten ben böyle birazcık fazla ip bırakmıştım motifleri yaparken. Çünkü zincir tekniğiyle birbirine ekleyeceğiz. Şimdi yakınlaştıralım. Çok basit ekleme tekniği. Önce 3 tane motifin yan yana ekleyeceğiz. 4 tane zincir çekiyoruz. Bakın bu boşluklardan girip 1 2 3 4 bu şekilde birbirine ekliyoruz. Şimdi hemen bir tane daha ekleyelim. En kolay birleştirme tekniği bu. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Başka bir birleştirme tekniği var. Onunla da birleştirebilirsiniz ama hani o zaman yelek büyüyecek. Tabii 3-4 yaş yapmak isteyenler varsa zaten videolarda motif birleştirme videosunu buraya ekleyeceğim unutmasam. Oradan da izleyebilirsiniz. Bakın 3 motifi birbirine ekledim. Şimdi aynı şekilde
Bunları da birbirine ekleyeceğim. Bu ilk biraz uzaklaştıralım. Bakın bu şekilde bunları birbirine ekleyeceğim. Şimdi hemen şunun ucunu bulalım. Evet. Dört tane zincir çekerek birleştiriyoruz. Çünkü zincir kasmasın diye 3 tane çekersek kasabilir. Örneğin 4 zincir çekerek gevşek şekilde birleştiriyoruz. En kolay teknik bu hanımlar. Şimdi ben gösterdiğim gibi birleştirip geliyorum. Evet, bakın birbirine ekledim. Şimdi bunları da böyle birbirine ekleyeceğim. Geldik. Bunları tabii sonradan ben temizleyeceğim. Zaman kaybı olmasın diye. Bir, iki, üç, dört zincir. Bakın aynı teknik ile bunları da birbirine ekliyoruz. Şimdi bakın burada iki köşeye denk geldiği için 3 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Bakın buralara say sık iğne 4 zincir. Tekrar bakın köşe kısmına geldik. Evet. İpleri biraz uzun kesin ki saklamasını kolay yapacağız. Bakın böyle birbirine ekliyoruz. Şimdi bunu da buraya ekleyeceğiz. Sonra şu iki parçayı da bakın buradan bu köşeye kadar ekleyeceksiniz. Bunu da aynı şekilde buradan buraya kadar ekleyeceksiniz. Gelelim. Diğer parçayı da aynı teknikle ekleyip gelin hanımlar. Evet, bakın ekledik omuzu. Şimdi bunu da aynı şekilde hanımlar ekliyoruz. Bakın sadece bunun köşelerinden aynı eşit bir şekilde. Bir de motiflerin ön yüzüne mutlaka dikkat edin. Yanlışlıkla ters eklemeyin. Evet. Bakın bu şekilde ön ve arkayı birbirine ekliyoruz. Ondan sonra ön yüzlerini birbirine bakacak şekilde omuzları aynı teknikle birleştireceğiz. Bunları da birbirine ekleyelim. Ondan sonra yaka ve kenar kısımlarına geçelim. Şimdi hanımlar
buradan iç taraftan ekleyelim ki yaka kısmını hemen yapalım. İpi sakın kesmeyin. Birleştirdikten sonra hemen yakayı yapmaya başlayacağız. İki zincir çekelim. Şimdi bakın bu şekilde yaka kısmı. Şimdi komple etrafını trabzan gideceğiz. Yakınlaştıralım. Bakın şu sık iğne yaptığımız noktaya bir trabzan. Bakın köşe olan yere bir trabzan. Şimdi birer birer örüyoruz. Geldik bakın köşe birleşim yerine. Bu boşluğa bir tane birleştirdiğimiz bu sık iğne olan yer bir trabzan. Bakın boşluk köşe. Şimdi bakın bir boşluğa batıyorum, bir de birleştirdiğim sık iğnenin olduğu yere batıyorum birer trabzan. Şimdi bu şekilde komple çevresini yakanın gidiyoruz hanımlar. Bakın böyle sırayla devam edelim. Başladığımız noktaya gelelim. Evet, şimdi hanımlar geldik. Bakın buraya da trabzan yapıyorum. Başladığımız noktaya geliyoruz. Buraları güzel trabzan ördüm. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Lastik yapacağız. Şimdi bakın, önden bir tane alacağım. Arka kısımdan bir ön, bir arka. Tekrar bir ön, bir arka. Şimdi şu köşeye kadar gelelim. Birer birer gidiyoruz. Köşe kısımlarında kestirme yapmamız lazım. Yuvarlak yaka düşsün diye. Şimdi önden bir tane aldım. Şimdi bakın tam köşe olduğu için şu arkadan iki tane alıp kestirdim. İki tane trabzanı bire düşürdüm. Sadece bir tane yapmanız yeterli olacaktır. Ama dört köşeye bunu yapacağız. Şimdi buraya yaptık. Buraya yapacağız ve arkadaki iki yere de yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar göstereceğim. Önden bir, arkadan bir diye gidiyoruz.
Şimdi bakın önden alıyorum. Şimdi arkadan 2 tane alacağım. Böyle geldim, 2 tane alıyorum. Bu kadar hanımlar. Bakın yaka kısmı bu şekil. Geliyorsunuz komple çevresini dönüp bitiriyoruz. Lastik kısmını. Böyle gelelim, dönelim. Şimdi hanımlar, ilk sırayı bakın bitirdik. Şimdi bu modelde arka ön belli değil. Bunun arka olması için bir teknik uygulayacağız. Kestirme tekniği. Ön yakada yapmayacağız. Sadece arka kısımda yapacağız. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şimdi yeleğin arkasının önünü belirledikten sonra buradan başlayacağım. Burayı ben arka olarak belirliyorum. Sadece bu iki yerde kestirme yapacağız. Ön tarafta kestirme yapmayacağız. Şimdi önden bir tane alıyorum. Arkadan bir. Önden bir. Arkadan bir. Şu an arkanın omuz tarafını yapıyorum. Burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Önde yapmayacağız. Sadece arka kısımda yapacağız. Zaten buradan rahatlıkla çok büyük bir çocuk başı geçebilir. Şimdi bakın öndeki trabzanlardan alıyoruz. Bakın arkayı yaptıktan sonra öndeki aldım, arkaya atladım, öndeki trabzanı aldım ve kilitledim. Şimdi arkadan bir tane alıyorum. Tekrar aynı şekilde önden ve kilitledim. Sadece 2 tane bu şekilde arkada kestirme yapıyoruz. Şimdi döndük. Şimdi sıraya devam ediyorum. Bakın. Arka omuzun başlangıç kısmı normal trabzan kestirdik, geldik. Devam ediyoruz. Şimdi bakın geldik ikinci kestirmeye. Öndeki trabzanları önden aldım. Şimdi bir tane arkadan alıyorum. Şimdi öndeki trabzanları önden aldım. Bu şekilde kestirdik. Biraz karanlık mı oldu? Açalım ışığı. Şimdi geliyoruz. Bakın şu omuza kadar, tam omuzun şu ortası var ya, başlangıç nokta. Oraya kadar normal trabzan örüyoruz. Şu an ördüğüm yer arka motifin omuz detayı. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan tam şu ortasına kadar örelim. Düz normal bakın ikili trabzan çıkıyoruz.
Evet. Şimdi geldik asıl meseleye. Bak, burası, buradan sonrası arka. Buradan sonrası da ön. Şimdi ön için bunu, şimdi arka ense yüksekliği yukarıda olur. Ön yaka düşüklüğü olması lazım. Açıklığı olması lazım. Onu yapmak için bakın. Önden aldım. Tek çıktım. Bir kere çıkıyor. Normalde ikili çıkıyorduk. Bakın tek çıktı. Bu şekilde en son sırayı dönüyoruz hanım. Bakın tek birer aynı teknikle normalde trabzanla ikili çıkıyorduk ama bir kere de bakın böyle çıkıyoruz. Teknik bu hanımlar. Zaten ön kısımda eksiltme falan olmayacak. Bakın dönüyoruz. Köşe kısmına geldim. Bakın köşedeyim şu an. Döndük. Bakın. Bu şekilde döndük ve bitiriyoruz. Şimdi biraz uzaklaştıralım. Şimdi bu yakayı böyle bitirelim, birleştirelim, bitiriyoruz. Şimdi bunun komple çevresini önce bir trabzan gideceğiz. Hani yakaya yaparken ilk başta trabzan gittik ya, aynı şekilde trabzan yapacağız. Ben bir tarafını yapıp geleceğim. Ama siz zaten hemen geleceğim için size nasıl başlayacağımı göstereceğim. Ben şimdi yakayı aynı bu şekilde bitiriyorum. Geliyorum. Şimdi hanımlar bakın. Tam omuzdan başladım. 2 zincir çektim. Düz trabzan ördüm. Aynı yakada nasıl başladıysak düz trabzan yapıyoruz. Köşelerde arttırma var. Dönerken tam 4 köşede aynı işlemi yaptım buralarda. Şimdi bu köşede size göstereceğim. Dört köşede bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Şimdi bakın son trabzan. Bunun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu boşluğa toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın boşluğa batıyoruz. Şimdi geldik, bakın döndük buraya yukarı doğru. Şuraya 2 tane. Bu şekilde toplam 8 tane trabzanı yapmış oluyoruz. Bakın burada da biraz uzaklaştıralım. Bakın burada da aynı işlem var. Burada da aynı işlem var. Ve burada da aynı şekilde 8 tane trabzanı köşeye dönüyorsunuz. Şimdi yakınlaştıralım biraz. Biraz da böyle yapalım. Şimdi buradan gelelim. Başladığımız noktaya kadar düz trabzan yapalım. Size komple çevresini dönün. Ben şimdi buradan başladığım noktaya kadar örüp geliyorum. Lastik yapacağız. Aynı yakadaki gibi. Evet, az kaldı. Şimdi trabzan yapıyorum. Bakın komple çevresine gittik. Trabzan. Şimdi birleştiriyorum. Aynı yakada bir önden bir arkadan almıştık ya. Aynı işlemi buraya yapıyoruz. Ama burada kestirme asla olmayacak. Sırayla birer birer, hiç farklı bir işlem yapmadan, kestirmeden bir önden bir arkadan alacağız. İster bir sıra, ister 2 sıra, ister 3 sıra, tamamen size bağlı. Geniş olsun istiyorsanız 3-4 sıra örebilirsiniz bu lastik yerini, çevresini komple. Ben şu an 1. sıraya gideceğim. Sonra 2. sıraya gittikten sonra bitireceğim.
Bu şekilde bakın. Bir önden, bir arkadan alacağız ve yeleği bitireceğiz. Zaten yeleğin son işlemi. Böyle geleceksiniz komple. Sonra burayı döneceksiniz. Birer birer bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan yapacaksınız. Şimdi ben buradan gelip buraya kadar geleyim. Çünkü köşede karışmasın aklınız. Evet bakın geldik. Bakın hep birer birer güzelce ördüm. Bakın aynı şekilde burayı da birer birer örüyoruz. Buraya 8 tane trabzan yapmamızın sebebi çok güzel bir şekilde köşe dönüşü olsun diye yapıyoruz hanımlar. Evet bakın bu şekilde dönüyoruz. Şu buradan böyle döndükten sonra komple çevresini gidiyoruz hanımlar. Dilerseniz tek sıra yapabilirsiniz. Bundan sonra lastik yapmayabilirsiniz. Dilerseniz 3-4 sıra örebilirsiniz lastik yerini. Tamamen size bağlı. Şimdi komple bitirip ben 2 sıra örmek istiyorum. 2 sıra örüp geliyorum. Evet hanımlar bakın yeleği bu şekilde bitirdik. Yanlarında bağcık yaptım ama dilerseniz siz sadece düğme de yapabilirsiniz. Sonradan bunu içini temizleyeceğim. İster zincir çekip trabzan yapın, isterseniz sadece zincir tekniği kullanın. Bu şekilde yeleğimiz bitti. Bakın 1 ve 2 sıra lastik gittim. Dilerseniz bir sıra daha gidip yeleği daha büyük düşürebilirsiniz. Yani rahatlıkla bu yelek 2 yaş çocuklarına olur. Ölçüsünü şimdi veriyorum. Beden genişliği 29-30 santim. Omuzdan da etek ucu 32-33 santim. Yani rahatlıkla 2-2,5 yaş, 3 yaş çocuklara olur. Çünkü hem ipim kalındı, büyük düştü. Bir de motifleri bakın bu şekilde birleştirerek güzel bir yelek oldu hanımlar. Tabi daha küçük düşünmek istiyorsanız 2 milim tığ ile örebilirsiniz. Benim ipim biraz kalındı. Onun için büyük düştü. Ama siz daha ince ip kullanarak da yapabilirsiniz. Bu kenar bağcığını da farklı bir teknikle yaptım. Bunu açık renk bir iple size göstermek istiyorum. Şöyle. Bağcığını trabzan yaparak kurdum. Biraz ip bıraktım. Sonradan bunu sakladım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Birinci zincirden girdim. Bakın 3 tane burada tel var. 1, 2, 3. 3 kere çıkıyorum. Şimdi buradan böyle giriyoruz. 1, 2, 3. Bakın ikinci trabzanı yaptım. Yan yan giderek bu şekilde trabzan oluşturuyoruz. Zaten bu teknik her türlü her yerde uygulanıyor. Etek başlangıçlarında, yelek başlangıçlarında, pantolon, aklınıza girebilecek her şey. Hem esniyor hem kasmıyor. Bu şekilde bakın aynı teknikle örüyorsunuz hanım. Uzun bir trabzan yaparak istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Dilerseniz de bunu söküp 2 kat iple sadece zincir çekerek de bağcık tekniği yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yani tamamen size bağlı. Yani düğme de yapabilirsiniz. Bağcık eklemeyebilirsiniz de. Bu şekilde de bağcık olur. Evet hanımlar, yeleğimiz bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi daha büyük yaş grubu yapmak isteyenler bir sıra daha motif sırası örerek bu modeli büyütürsünüz. Bayağı da büyük olur yani rahatlıkla 4-5 yaşa birer sıra fazla giderseniz bayağı bir geniş motif olarak düşer.
Hani dediğim gibi eğer küçük düşünüyorsanız ince iplerden, yani aslında marka ismi vermek istemiyorum ama Kartopu Baby One biraz ince ip. İşte Etrofil Baby Can, bu da biraz ince ip. Küçük düşebilir. Kullandığım ip Polosu Soft Deluxe'ün ipi. Onun için kalın oldu. Mesela Alize Baby Best de kalın bir ip. Nako Elite Baby bir tık ince, onlardan ince düşebilir. Yani ipin işte ne kadar fark ediyor? Kalınlığı ve inceliği modelin büyüklüğünü ve küçüklüğünü çok belirliyor hanımlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Sizler sayesinde büyüyoruz hanımlar. Mutlaka eğer beğendiyseniz, beğenmediyseniz, bir fikriniz varsa yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyoruz. Bay bay.